yarın yokmuş gibi nasıl bir deneyimdi diye başlamak istiyorum. Çünkü çok gördüğümüz bir tür değil, tek mekanda geçiyor. Yani siz günlerce tek mekanda bir geceyi çektiniz. O günlerin sonunda da bize 4 bölüm olarak sundunuz. Tuğba, senden başlayalım istersen. Senin için nasıl bir serüvendi? Seni nasıl besledi? Ya benim için ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok güzel, keyifli bir set ortamıydı zaten. Böyle buluşmuşuz, bir şey hadi yapalım demişiz ve herkes gelenin en iyisini beraber yapmaya çalışıyormuş gibi bir deneyimdi. Benim için şöyle bir farklılığı da vardı. Ben hayatım boyunca şurada sigara paketi göreyim, odaya girmem falan öyle biriyken İlk defa sigara Evet. içtim ve sürekli hani Sürekli. bununla başlıyor değil mi şeyler? Böyle bir deneyimdi benim için diye. Halit Bey, sizin için tek mekan olması, bu kadar uzun diyaloglar ve orada gerçekten bir siyaset yazarı, bir siyaset gazetecisi gibi böyle konuları da öyle, bakış açınız da öyle ve çok da iyi yazılmış bir metin bu arada. Türkçe'ye iyi uyarlanmış. Sizin için nasıl bir tecrübeydi tabii 17 gün aynı mekanda çekim? Çok keyifliydi. O mekan bizim evimiz gibi oldu 17 gün boyunca. Yani ufak da bir ekiptik zaten. Yani dışarıdan kapının önünden birisi geçse hani o kim falan oluyorduk böyle içeriye veya bayağı böyle bizim hani o kadar sanki orası bizim teritori. bütün çalışma arkadaşlarımızın hepimizin böyle senelerdir yaşadığı inimizmiş de o ine birisi içeri Evet. giriyormuş veya kapının önünden geçiyormuş gibi Ya hissediyorduk. son gün Öyle bayağı bir şey. hüzünlendik. Oo, Hepimizin ayrılma. böyle yüzü Tabii. düştü. Evet. Ne yapacağız? Hem karakterlerden ayrıldığımıza üzüldük bayağı. Hmm. Hem birbirimizden ayrıldığımıza hem de mekandan ayrıldığımıza. Çok keyifli bir çalışma süreciydi. Benim çalıştığım gerçekten herhalde en keyifli işlerden biriydi. Bunun yeri ayrı, öyle söyleyeyim size. Yani. Evet. Zeynep'le de çalışmak müthiş bir şey yani. Ay, Tuğba'yla da sizinle öyle. de öyle. Yani inanılmaz güzel bir enerji çıktı ve hani iyi bir oyun ortamıydı. Atölye gibiydi. Değil mi? Evet, Yani evet. Maestro Zeynep'le öyle bütün setin herkesin enerjisini, herkesin o günkü duygu durumunu, her şeyi kontrol eden ve bütün işi götüren en tepedeki maestro. Gerçekten çok Öyle. müthiş bir insan Zeynep. Ya, Ona çalışmak çok teşekkür ederim. keyifliydi. Yani şey çok ilginç mesela Zeynep'te. Hani hem karakterleri manipüle ediyor, hem onları kontrol ediyor, hem Tuğba ile Halit'i kontrol ediyor oyuncu Tabii, olarak. Yani o da var. ikisini aynı anda yapıyordu. Kadın yönetmenle, üstelik de Zeynep gibi bir yönetmenle çalışmanın farkı var mıydı? O maestroluk orada, hani o kadın eli deyince biraz daha farklı olur ya, daha yumuşak, daha naif ama daha aslında dominant da bir şey vardır ortada, yumuşak güç gibi. Siz seksist bir yerden olmasın dediniz ama öyle bir cevap bekliyorsunuz. Sorunuzdan öyle anlaşılıyor. Ben şunu size söyleyeyim, Zeynep'le çalışmak gerçekten çok keyifli. Yani burada herhangi bir şekilde kadın erkek şeyine girmemek gerekiyor. Evet. Herkesin bir dünya görüşü var, bir şeyi var. Zeynep'in oldukça açık ve oldukça birikimli bir şeyi var. Geçmişi ve inanılmaz da bir fikri düşünce biçimi var. Dolayısıyla Zeynep çalışmak hani gerçekten çok keyifliydi, müthişti. Bir kere ben ikisini de inanılmaz cesur buldum. Ben de sizi öyle buldum, bunu da itiraf edeyim. Yani Kolay değil tek Türkiye'de mekan. bu kadar hayran olunan, yurt dışından bu kadar hayran olunan, bu kadar isim iki oyuncunun sanki yani mesleklerinin en pik noktasındayken tekrar böyle bir öğrenci filmi gibi bir şeyi deneyimlemeye cesaret etmesi bence onlarla ilgili çok şey söylüyor. Bence birinci günden itibaren üçümüzü çok iyi anlaştıran şey buydu. Özellikle sırtınızda bir isim ya da yaptığınız işlerin yükü varsa eğer biraz böyle fazla mükemmeliyetçi, hata yapmaktan korkan bir hale dönüşüyorsunuz. Biz daha birinci gün üçümüz kendi aramızda bunu yapmayacağımıza dair çok iyi anlaştık ve üçümüz de birbirimize güvendik. Yani herkes birbirlerine hatasını, zayıflıklarını gösterebilir. Ya biz burada deneyeceğiz, hata da yapabiliriz, iyi bir şey de çıkabilir. Bundan gocunmayacağızla birinci gün anlaştık ve ben hani 30 yıldır bu sektördeyim, 20. yılda gireceğim yönetmenlikte. Böyle bir şeyde birinci günde anlaştığım hiç kimse olmamıştı. O yüzden ben ikisine de çok teşekkür ederim. Yani bu harika bir şey. Ben hep onu hatırlayacağım herhalde. Böyle Halit'le oynuyoruz ama emin değiliz, tamam böyle bitti. Bir de tek take'imiz bizim 8-10 dakika falan sürüyor yani. Uzun Tabii. olduğu Tabii için. uzun. Bütün geceyi çekiyoruz biz bir kerede. Böyle bitiyor, böyle Halit'le bakıyoruz, oradan Zeynep'i görüyoruz, tamam mı? Halit olmadı galiba. Olmamış, tamam. Zeynep geliyor. Böyle düşünüyor. Şimdi Ya da böyle diye içeriden kahkahalar geliyor. Yani çekiyoruz, oradan kahkaha geliyor. Hadi devam. O tabii ki Çok insana tatlıydı şey ya. mi diyor böyle. Keyifli. Tamam, bir şeyler oluyor, hadi devam oradan. Gerçekten keyifliydi.
Ama ben şeyi de merak ediyorum. Arkada dinlediğiniz müzikler en çok ne Oo. dinlediniz? En çok hangisinde Neler dans dinledin? ettiniz? Hani birazcık böyle set arkasında da geçiyor. Çünkü aynı ev ve hep aynı yerde kalmış da ve aynı gecede kalmış Tabii. bir de. Ya müzik çok setimizde çok hayatımızın ortasında duruyordu. Yani işte hem duygu durumumuza göre hem işte çok uzun saatler çalışıyoruz. Biri düşüyor ona göre bir şey açılıyor. Biri bilmem ne ona göre. İşte çekeceğimiz sahnenin duygusuna göre birdenbire Halit'le oynamaya başlıyoruz. Bir bakıyoruz oradan Zeynep müzik açmış. Birdenbire müzik geliyor. Hemen mesaj Sonra geliyor tabii. diyaloglardan hemen önce gidiyor müzik. Evet mesaj geliyor oradan hemen. Manipülasyon. Tatlı küçük manipülasyonlar. Her modun, her ruh halinin böyle bir geçişini kolaylaştıran müzikler oluştu kendiliğinden. Evet. Yani onları duyunca böyle hani bir takım yöntemler bulduk işte Zeynep'in getirdiği. Playlistimiz vardı. Vardı. ya. Evet, vardı Mesela bayağı. Tuğba'nın uykusu geldi müziği vardı. Tuğba'yı bir toparlayalım. Özellikle yenen yemekler var mıydı? Hani sürekli Yemek mi? Onu konuşmayalım. Yemek mesela. Yani Yaşar. Şimdi biz karavanda şöyle Zeynep'in anlayamadığı bir şey oluyordu. Biz çekiyoruz mesela bir yemek arası veriyoruz. Yemek arasından sonra bizi toplayamıyorlar. Niye toplayamadıklarını başta çok anlayabildiğini zannetmiyorum. Sonra bir kere geldi bize Beni misafir davet oldu. ettiler bir kere. Sonra yemek arasından sonra Zeynep bize böyle direktif vermeye geldi. Zeynep böyleydi. Hayır uyuyordu. Çünkü biz o arada yiyorduk. Böyleyiz. Böyle bir de Gerçekten yiyorduk. Halit'le sahnemiz var işte yemişiz yine. Yemişiz. Yine günlerden biri. Böyle yerde oturuyoruz böyleyiz yani ikimiz de. Ben diyorum ki Halit diyorum oturamıyorum. Hani sıkışıyorum konuşamayacağım. Bak, Ya benim bir Tuğba ayağım diyor. böyle durmasa durana karnıma. Yani muhtelif yemekler yiyorduk yani. Karavanda böyle kalabalık, patır kütür, deli gibi. Keyif, o süreçte keyifliydi yani. Lüks bir çalışma ortamıydı diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Yani her Evet, zaman öyleydi. sahip olmayacağımız. Yani lüksten kastımız aslında özgürlüklerin olduğu. Evet. Hani hata Hı hı. yapma özgürlüğü bu çok önemli bir şey bence. Hata yapma özgürlüğünün olması. Evet. Hı hı. Olmamasını kabul etmek bir şeyin o zaten açıklığı ve özgürlüğü getiriyor direkt. Son olarak kısacık mesela Hakan karakteriyle ilgili sevdiğiniz, sevmediğiniz öne çıkan Manolya ile ilgili var mı böyle söylemek istediğiniz? Hakan zaten ne yaşaması gerekiyorsa yaşıyor zaten. Ona söyleyecek bir şeyim yok benim. Manolya bana benzeşen bir karakter değil. Sadece ünlü. Ondan sonra hani karakter yapısı olarak gerçekten ben daha Hakan derken Halit'e atıyorum ama daha Hakan'a yakın bir karakterim. Hani düşünce yapısı, bakış açısı olarak da daha Hakan'a yakınım aslında. O yüzden biraz kendime karşı oynamış oldum. Hani Manolya beni ikna etmek durumunda oldu. O ilginç bir deneyimdi benim için. Çok ilginç bir deneyimdi, çok büyütücü bir deneyimdi aslında. Ve o iç savaşımı Zeynep çok iyi biliyor. Yani resmen Zeynep de benimle savaştı orada. Yani Zeynep'le beraber savaştık yani. Çünkü bazen gerçekten direndim oraya gitmek için. O kadar inanmıyorum ki bazı şeylere. Ama sonra yavaş yavaş oraya doğru akmaya başladı tabii. Anladığım kadarıyla herkes Manolya'ya karşı Ya da Manolya herkese karşı ya da savaştı. Manolya herkese karşı. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. ederiz. İlk Sağ olun. programda beni yalnız bırakmadığınız Ay, için çok iyi çok oldu. teşekkürler. Hayırlı Ama olsun. Çok teşekkür ederim. Ama tekrar bence birlikte çalışmalısınız. Biz de istiyoruz. Çok Acayip keyifli. istiyoruz. Hepsi önü arkası hepsi Evet, çok biz de keyifli. Çok istiyoruz. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler, çok mersi.